Merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Sizler için ıspanaklı krepten gül börek tarifi hazırlıyorum. Evde ıspanağınız varsa mutlaka deneyin. Tarifimize hiç bekletmeden iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. 4 adet soğan zeytinyağında kokusu çıkana kadar kavuralım. 2 sap da taze soğan ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Evet, bir poşet dolusu yıkanmış dondurulmuş ıspanağım var. Çiğden atmıştım. Sulandırmadan yüksek ateşte kavurmaya bırakıyorum. Evet, önce suyunu saldı, sonra çekti. Biraz tuz ve kırmızı toz biber ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Altını kapattıktan sonra dereotu ekleyelim ve tekrardan karıştırarak soğumaya bırakalım. Gravimiz için 3 adet tam yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuz, biraz sirke, 3 su bardağı suyu azar azar ekleyelim ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çekelim. 2 su bardağı un ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Evet, kıvamı bu şekilde akışkan olmalı. Sıcak tavayı az bir yağla yağlayalım. 1,5 kepçe olacak şekilde tavaya dökerek hızlıca yayalım. Yüksek ateşte arkalı önlü pişirelim. Evet, pişen krebimi servis tabağına alıyorum. Her defasında yağlı bir peçete ile tavamı yağlıyorum ve tavama dökerek pişirme işlemine devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, hamurum bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum. Krep hamurum muhteşem oldu. Bu kreple daha farklı börekler de hazırlayabilirsiniz. Evet, kreplerimin hepsini pişirdim. İncecik, harika oldular. Tezgah üzerine yayıyorum. Videodaki gibi arda arda alalım. Evet, tüm krepleri aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Kreplerin yarısına gelecek şekilde iç harçtan her birine bolca koyalım.
Yarım ay şeklinde kapatalım. Evet, yuvarlak gül gibi saralım. Kendi etrafında sarmaya devam edelim. Kalan krepleri de kapattıktan sonra gülün etrafına saralım. Evet, kelepçeli kalıbın orta kısmını alalım. Kalan krepleri de etrafına saralım. Tezgahta sarmak daha kolay oluyor. Bu şekilde biraz zor oldu. Köftenin sosu için 1 adet tam yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, biraz tuz, yarım paket kadar kabartma tozu karıştıralım. Pürüzsüz sos hazırlayalım. Evet, hazırladığımız böreğin üzerine kaşık yardımıyla her araya gelecek şekilde bolca dökelim. ...170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeyi bırakalım. Evet, fırından çıkartıyorum. Kelepçeden ayıralım. Evet, kenarları pişmediği için tekrardan fırına veriyorum. Biraz daha kızartıyorum. Evet, şimdi nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Evet, o kadar sıcak ki dilimlemekte zorlanıyorum. Sizler biraz ılık olarak dilimleyin. Evet, sizlere gösterebilmek için bir dilim kesiyorum. Bol ıspanaklı kat kat gül böreğimiz yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.